Merhaba arkadaşlar. Elektrikli Corsa'yla ilk uzun yolculuğuma çıkacağız bugün. Daha önceden hep şehir içi kullanıyordum. Şimdi %100 şarj ettik. 500 kilometrelik bir yolum var. Navigasyonu da ayarlayacağım. Gösteririm size. Kastamonu Toslu'ya gidiyoruz İstanbul'dan. Şu an Betül burayı çekebilir misin? 314 kilometre gösteriyor. Şarjım %100. Şöyle ben çekeyim orayı da. Bakalım. Normalde 5,5 saatlik bir yolumuz var. Şarjla birlikte ne kadar uzayacak yolumuz göreceğiz. Ben de ilk defa tecrübe edeceğim. Aracım 31.500 kilometrede. Yani ilk elektrikli Corsa'lardan 2 senedir kullanıyorum ama hep şehir içi kullandım. Bir sıkıntı olmadı. Şimdi bayram arifesinde en yoğun zamanda bakalım bizi memnun edecek mi araba. Bu arada araba full dolu. Eşim, ben, kuzenim, oğlum ve bebek. O da oğlum gerçi. Bakalım, ilk klimayı kullanmayacağım. Klimasını deneyeceğiz ama araba biraz sıcak. Tam yazın ortasında 28 derece gösteriyor. Betül burayı da çekebilir misin? Tabii şu an otoparktayız. Otoparkta 28 dereceydi. Dışarısı biraz daha sıcaktır. Klimayı açmadan bir gideceğiz bakalım. Çok sıcak olursa açarız. Saat 7, akşam 7 civarı. Serinleyecektir biraz daha yol. Kuzey Marmara'dan gideceğiz. Yani pek trafiğe girmeyeceğiz. Bayram arifesinde uzun yol çekmemin nedeni, yani eğer bayram arifesinde gidebiliyorsanız sıkıntısız her gün gidersiniz. Çünkü şarj istasyonları dolu olacak. Bakalım bizi ne bekliyor göreceğiz. Ara ara açacağım ben yine kaydı. Şimdilik kapatıyorum. Berceste 4 Düzce'de duracağız. İlk durağımız orası olacak. Şarj edeceğimiz yer. 2 saat gösteriyor. Barış 9, saat 7 şu an. Akşam 7. 9'da orada olmayı planlıyoruz. Otobana çıktık şu an. 13.3 görünüyor. Kilometrede 100 kilometrede harcadığı kilowatt 13.5 yükseliyor tabii bu. Şöyle göstereyim size. Dixium uygulamasından rota oluşturduğumda Berceste 4 Düzce'ye geldiğimde %30 şarjım olması gerekiyor. Yani ona göre planladık. 110'u geçmeden hız sabitleyip 110'a bu şekilde gideceğim. Arada Eco modu alacağım. Arada normal mod. ACS ile gideceğiz. Yani aç camı serinle. Şu an Sefaköy'den 3. köprüye geldik. 3. köprüden geçiyoruz. Şarjımız %80. 15.8. 54 kilometre yol gittik. Yani sanki Düzce'ye yetişemeyeceğiz gibi geliyor. Camları kapattık. Klimayı da kapattık ama havalandırma yetiyor şu an. 19 dereceye aldım. Bu şekilde gidiyoruz. 110'a da sabitledim. 110 hızımız. 15.8 umarım düşer. Çünkü böyle biraz fazla. Klima da kapalı üstelik. Gerçi araba dolu ama yine de fazla geldi bana. Sıcaklıkta 24 dereceye düştü. Bakalım yaz yolculuğunda şehir arası yolculuğu yapamayacaksak bu araba uzun yol arabası değildir. Şehir içinde iyiydi. Yani 2 yıl boyunca kullandım. Hatta bu belki en çok kullanılan elektrikli Corsa'dır şu ana kadar Türkiye'deki. 31.000 kilometre, 31.600 kilometreyi gören ikinci bakımı yapılmış 2 yıllık elektrikli Corsa yoktur. Batarya ömrü azaldı mı bilmiyorum, ona baktıracağım. Yani normalde 350 kilometre %100 şarjla, bizde öyle göstermiyor tabi. O şeyle de alakalı. Yani en sağlıklı sonuç için bataryayı ölçtürmek lazım. Ben daha ölçtürmedim. Bakalım, ölçtürünce de göreceğiz. Arkadaşlar %65 şarjım kaldı şu an. Demin yanlış söylemişim. Kilometre 88 kilometre ortalamayla gidiyormuşum. Ben onu şarj sandım. Yani köprüdeyken %76 şarjım vardı. 88 kilometre gittim. %65 şarjım kaldı. Sabiha Gökçen Havaalanı'nın oralardayım. Hatta burada bayram öncesi, bayramda 12'de burada olsaydım ücretsiz bir şarj istasyonu vardı. Kampanya yapmış. Bazıları %50 indirim yapmış. Bazı istasyonlar, istasyon firmaları. Bir tanesi de ücretsiz yapmıştı. Burada şarj edebilirdim ama belki sıra olur, bir şey olur. Yani bayramda çıksaydım şarj ederdim ama hiç gerek yok.
Bizim evin orada vardı, aynı istasyondan. Orada ücretsiz şarj etmiştim geçenki bayramda. Çok da sıra yoktu ama şu an yolumda gidiyorum. Gerek yok. Bakalım, yakıtta 16 kWh 100 kilometrede. 89. kilometredeyim. %64'e düştü şarj. 110 sabit devam ediyorum. Menzilimde 190 kilometre kaldı gösteriyor. Burada da 9'du Düzce Erciyes'te şarj istasyonuna varışımız. 9:18 oldu. 1 saat 26 dakika daha süreceğim. 148 kilometre gideceğim, kilometrem var. Menzilde 188 gösteriyor. Herhalde oraya gidemeyeceğiz. Daha öncesinde şarj edeceğiz. Çünkü arada bir 40 kilometre var. Yani şarjım oraya vardığında %5 civarı olacak eğer bu şekilde gidersem. O yüzden daha önceki bir yerde şarj etmek daha mantıklı olacak. Arkadaşlar %39 şarjım kaldı. 102 kilometre daha menzilim var. Buraya 91 kilometre var. Yani Berceste'deki şarj istasyonuna gitmemize 91 kilometre var. Yani şu an Düzce'ye kadar bu şarjla gitmem biraz riske atacak durumu. O yüzden öncesinde bir tane şarj istasyonu bulacağım. Yani telefon uygulamasından da bakamam şu an. Bir yerde durup bakmam lazım. Ya da ilk şarj istasyonu olan, yani şarj istasyonu olabilecek bir dinlenme tesisine gireceğim. Bakayım, işareti var, onu da bilmiyorum. Yani her benzin istasyonunda şarj aleti yok. Bu Kuzey Marmara'da çoğunda var dedi arkadaşım. Ama birine gireceğim bakalım. Olmadı. Orada ayarlama yaparım artık. Önümüzdeki hangi şarj istasyonuna kaç kilometre varsa durduğum yerde en kötü ayarlarım ya da şarja takarım. Şarj şu an %39, bir %30'lara düşsün bakalım. Ondan sonra bakarım. %30'lara düştükten sonra aramaya başlarım. Adapazarı'na geldik arkadaşlar. 9'da geldik. 9.30 bir yemek yedik. %30 şarjla girdim buraya. Şu an %93 olmuş şarj. Yolumuza devam ediyoruz. Bakalım kaç kilometre yapmışız? 185 kilometre yapmışız. Ortalama hızımız 91. 15.1'e düşmüş. 100 kilometrede harcadığımız kilowatt. Yani 93'te devam edeceğiz. Yani Berceste'ye varamadık. Adapazarı'nda şarj ettik ama bir sıkıntı yoktu. Hiç bakmadım da. Sadece döndüm, bir benzin istasyonuna girdim. İstemediğim kadar şarj istasyonu vardı. Turgo'nunkiyle şarj ettim. Gayet hızlıydı. Şimdi devam ediyorum. Hatta geldiğimde bir kişi vardı. 2 kişi olduğu zaman aynı istasyonda hız biraz düşüyor, şarj hızı. Ona rağmen gayet hızlıydı. Ne ara %93 oldu anlamadık. Yani hiç beklemedik. Sadece yemek için birer lahmacun yedik. Orada harcadığımız vakit bebek de uyandı. Bundan sonra bebek zırıltısı duyabilirsiniz biraz. Devam ediyoruz. Bakalım, şimdiki hedef Bolu. Tabi benzinli araba olmayınca 130'la gidenlere biraz bakıyorum. Mecbur 110'la gidince o kadar hızlı gidemiyorum. Daha hızlı gideceğime biraz bir hızdan kayıp oldu. O da bazı yerlerde, her yerde değil. Çünkü bazı yerlerde istesen de 110'la gidemiyorsun. Trafik vardı bayram arifesi olduğu için. Şimdiki hedefim Bolu. Orada da biraz oyalanıp, yani tam %80 falan yapmayacağım ama olduğu kadar bir şarj edeceğim. Ya da başka bir yerde de durabilirim. Plan yapmadım. Bakalım. Görüşürüz. Bolu Highway'e geldim. %46 şarjımız vardı. Bir 10 dakika 20 dakika falan burada duracağım. %46 idi. Bakalım kaç olacak. 10 dakika sonra bir 60'a doğru çıkarım. Devam ederim. Burada durmama gerek yoktu ama bir mola verdik. Zaten burayı merak ediyorum. Her yer şarj aleti. Göster, götür bak. Görüyorsunuz, her yer şarj aleti. Burada zaten bulamama ihtimaliniz yok. Ben de son durumu nasıl oldu onu merak ettim. Gelmişken de bir şarj edeyim diye durdum. Voltran'da da indirim vardı. Şu an ben orada şarj ediyorum. Burada 4.60
yarı yarıya bir fiyat ver. Yok pardon, 4.95'ti tahminim hızlı şarj. Gayet de hızlı şarj ediyor. 74 kWh şarj ediyor şu an. Biraz duracağız. Şimdiden 58 olmuş bile. Tesla şarjcılar da var. Top dolu. Topta da bir indirim vardı. Tabii o otopriz var bedava olan. O burada yok. Fazla bir yerde yok. Ama gayet güzel. D kapısında da şarj aletleri var. Orası neresi bilmiyorum. Belki de burasıdır. Ama ben burayı buldum. Devam edeceğiz. Bundan sonra son bir şarjım olacak. O da aşağı Kayıköy, yani bizim köye yakın Tosya'da. Orada bir şarj edeceğim ki gittiğim yerde dolu olsun şarjım. Yani ihtiyacım olursa bir %50'de bitireceğim. Köyde geldiğimde %50 şarjım kalmış olsun ki lazım olur diye. Orada evden de şarj edebilirim ama yine kablo yetişmez, bir şey olur. O şekilde kalsın. %50 dursun. Ben son bir şarj daha yapacağım. Öyle planlıyorum. Arkadaşlar Bolu Highway'den çıktım. %90 şarjla biraz fazla durduk orada. 17 dakika, hadi 18-19 diyelim, şarj ettim. Çıktım. Şu an %90 şarjım. Hava biraz soğudu. 15 dereceye düştü. Ama yakıtta bakalım bir artma var mı? 15.9 gösteriyor ortalama. 300 kilometrenin ortalaması. 200 kilometre sonra bir daha duracağım. 1 saat 56 dakika var. Yani 158 kilometre. O da son şarjım olacak. Ondan sonra köye varmış olacağım. Öyle planlıyoruz. Gerede'ye geldim. Burada trafiğe girdik arkadaşlar. Bu yol yarım saat uzadı. Şu anki durum 15.9 kilowatt saat harcıyor. 367 kilometre yaptım. Derece 11 dereceye düştü. Devam ediyoruz. Yarım saat bu kazada biraz oyalanacağım. Trafik devam ediyor. 12 dereceye düştü. Artık ısıtmayı çalıştırıyorum. Şu an 20 dereceye ayarlı, sıcak üflüyor. Yani yola çıkarken klimayla başladık, soğutuyorduk. Şimdi ısıtıyoruz. Gerede'deyiz. Soğuk hava biraz. Saat 12:25 oldu. 7'de çıkmıştık. Hala devam ediyoruz. Şu an durdu trafik. Bayram trafiği böyle. Bakalım. Aslında Google navigasyonu dinleseydim o beni kurtaracaktı. Bildiğim yoldan gideyim dedim. Farklı yollar gösteriyor diye denemedim o yolları. 2 kere uyardı beni. Sağa dön, sağa dön, çık diye. Ben alternatif olan, yani gitmem gereken bildiğim güzergahtan gittim. O yüzden girdim. Belki de onu dinleseydim, güvenseydim bu trafiğe girmeyecektim. Navigasyonu dinleseydim de belki dağdan taştan götürecekti beni. Belki de doğru yaptım. Bu trafiğe gündüz yakalansaydım klima açıkken, o zaman biraz riskli olacaktı menzilim. Ama gece yakalandım. Şu an klima çalışmadığı için yani fazla elektrik harcamıyoruz. Yani şu an 16'ya çıktı. 15.9'du kilowatt. 100 kilometre başına kilowatt. Şimdi 16'ya çıktı. Fazla bir şey fark etmedi ama klima açık olsaydı gündüz bu saatlerde sıcaktan mecbur açacaktık. Durduğumuz yerde azalacaktı elektriğimiz. O zaman bir sonraki istasyona ulaşmak biraz riskli olacaktı. Ben trafikte 12 dereceyi 20 dereceye dönüştürerek gidiyorum. Yani bu ısınma işlemi fazla bir elektrik harcamıyor. Eğer bu aradaki fark açılırsa o zaman daha çok harcamaya başlayacak ama bendeki fazla değil. 12-20. Trafikte yakıtlı arabalar daha çok benzin mazot harcıyor ama elektrikli arabalar fazla yakmıyor. Yani ne kadar yavaş gidersem onun için daha iyi. Yavaş derken yani 40-46 kilometre saatte gittiğimiz zaman en verimli şeye ulaşıyoruz. Durduğumuz zaman da zaten
klima kapalıysa neredeyse hiç enerji harcamıyor. Arkadaşlar son şarjımızda Astor'da yapıyoruz. %35'ti şarjım. Bu şarjı yapmama gerek yoktu aslında ama köye gidince biraz şarjım kalsın diye şarj ettim. Burası full. Ben de zor yer buldum ama zaten 10-15 dakika kalıp gideceğim. Yine sabah tekrar bir özetini geçerim size. Astor'dan çıktım arkadaşlar. %66 şarj yaptım. Biraz fazla olmuş. Yani fazla da oyalanmadım aslında. Ama fazla yetecek bana. Şu an menzilim 202 kilometre. Benim kalan mesafem 76 kilometre köyüme. Yani toplamda kaç kilometre yapmışım? 461 kilometre yapmışım. 71 kilometre daha gideceğim. Yolculuğum bitti. Bu kadar. Sizce arabayı satalım mı? Elektrikli devam mı? Siz ne diyorsunuz? Arkadaşlar saat 4 oldu. Vardım. Gece 4. Normalde 5,5 saat süren yol. Biraz uzun sürdü. Yarın hesaplamasını yapacağım. Videonun sonuna eklerim. Arkadaşlar özeti ancak İstanbul'da bayram dönüşü çekebildim. Şöyle söyleyeyim, aslında bayram dönüşü çekmem daha iyi oldu. Orada yaşadığım zorlukları da bahsederim. Hatta dönüşte biraz daha az yaktı. Ama gidişi özetleyeceğim ben size. 3 kere şarj ettim. İlk şarjım 28.68 kWh Turgo'da oldu. Bunun için 229.15 TL ödedim. 32 dakika kayboldu. İkinci şarjım Voltran'da oldu. 20.72 kWh şarj ettim. 102.56 TL ödedim. 25 dakika kaybettim. Üçüncü şarjımsa Astor'da 14 kWh oldu. 13 dakika kaybettim. 125.93 TL ödedim. Toplam harcanan süre 70 dakikaydı. Yani 1 saat 10 dakika. 3 şarj toplamı 457.64 TL ödedim. Toplam 63.4 kWh şarj ettim. Yani 100 kilometrede 16 kWh harcadıysam 8 TL ile çarparsam 500 kilometre bana 640 TL'ye gelmiş oldu. Yani şarj için durdum diyorum ama o sırada yemek yiyoruz, alışverişimizi yapıyoruz, ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Bu bizim 500 kilometre yol genelde 5,5 saat sürüyor ama sordum, yakıtlı araba ile 16 saatte gelen bile olmuş. Benim toplam 9 saat sürdü. Bayram trafiğiyle bu normal. Arife günü gelen ortalama 8 saatte gelmiş. Benim gibi senede 1-2 defa 500-600 kilometre uzun yol yapanlar için elektrikli araba ideal diye düşünüyorum. Bu video beğenirse bir de İstanbul Marmaris İçmeler uzun tatil yolculuğumu çekmeyi düşünüyorum. 750 kilometre yolda sorun yaşamazsam daha da satmayı düşünmem herhalde. Tek sıkıntım biraz bagaj küçük bu arabada. Ama bu yolculukta sorun olmadı. Zaten 3 gün kaldığımız için az eşya götürmüştük. Dönüşte yaşadığım zorluk Astor Şekerler Dinlenme Tesisine kadar şarj etmeyeyim dedim. 1-2 yer geçtim. Orada şarj edeyim dedim. O da yolun karşısında kaldı. Tabi uzatma kablo olmadığı için, gerçi olsa da kurtarmazdı ama şarj edemedim. Yani %30 şarjla biraz daha yol gittim. Bu biraz sıkıntı yarattı. Onun dışında bir sıkıntı yaşamadım. Sizden ricam hibritli, benzinli ya da dizel araç sahibi varsa karşılaştırma açısından aracını 100 kilometrede ne kadar yakıt harcadığını yorumlara yazarsa biz de karşılaştırmış oluruz. Hem izleyiciler bilgilenmiş olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.